Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir konuyla beraberim. Bildiğiniz gibi ben bu oyunu uzun zamandır oynuyorum. Farklı hesaplarda oynadım. Epey bir. Şimdi sizlerle birlikte eski hesaplardaki kayıtlı kalan bilgisayarda birkaç kere denk gelip de videosunu yapsam iyi olur diye düşündüğüm resimler var, screenshotlar var, yani oyun içinde çekilmiş fotoğraflar var. Rohan, Derenge, ondan sonra bazen hesabına girdiğim Battlestone var, okçu. Ondan sonra Ottoman diye bir okçu oynuyordum bir ara, 45 zamanında, 45 yeni geldiğinde. Onun SS'leri var. Bakalım, o fotoğrafların yorumlamasını yapacağım bir yandan. Bir yandan da eskiden oyun nasılmış onu göstermiş olurum diye düşündüm. Biraz geçmişe gidelim sizinle birlikte. Şimdi biraz karışık açıkçası. Ama bakalım burada başka bir şey var mı? Şuradan başlayalım madem. Bu benim Rohan hesabını oynamadan önce oyuna başladığım ilk hesaplardan biri. Bir tane de savaşçı oynamıştım. Adı Hamuluk'tu. Şu anda silinik sanırım o hesap. Ya da emin değilim. Bağlanmış da olabilir. Ee, Bu hesabın karakter değerleri başarılı Centrio yapmış. Bu hesabı çaldırdım ben bu arada. Çaldırmıştım yani. Maili falan komple gitmişti. Her neyse. Bakalım eskiden nasılmış. Envanter 5 slotmuş. İlk dikkate çeken o. Taşlar birikmiyor. Farklı farklı potlar var. Şu sanırım saldırı hızı veren bir tılsımdı. Helios oyunlarından veriliyordu sanırım. Başka hakikat kristali zaten eskiler bilir. Premium falan yok tabi o zamanlar. Bakalım. Verdiği değerler bakın çok komik yani. Şu anda 50 falan çıkıyor bu. %50 nesnede tek elde. Eskiden 13 falan çıkıyormuş. 15. Normal hasar çıkıyormuş. Saldırı hızı çıkıyormuş. Yüzük. Bak 4 hasar çıkmış. Sanırım bu eskiden en iyi yüzük buydu diye hatırlıyorum. Ya da 3 hasar bir kritik yapıyorduk takıları. Silah süsü, tılsım. Bak silah süsü önceden buradaymış. Önceden palto yoktu çünkü. Öz buraya konuyordu diye hatırlıyorum. Neyse. Ee, En iyi takılardan biriydi bu önceden. Andermatt'ta satılan bir Asus sanırım bu da. Slotu 5, 4 slotu diye kullanıyormuşum sanırım önceden, bilemedim. Eski ustalıklar, bilgi. Geri çağırma önceden yeni başlayınca oyuna yoktu. Kasaya erişemiyordunuz. 10. seviye istiyordu. Bu da sanırım 7. skill var olayı. 20'de galiba binekti diye hatırlıyorum. 15'miş peki. Şöhret patlama olayı falan filan. Hayat puanı, zırh, hasar. Saldırı hızları bu arada bayağı düşüktü önceden. Yani şu an 2'nin altında göremiyorsunuz kolay kolay. Ya da yeni başlayanların oluyor diyelim. Bu da artık Rohan'ı kasmaya başladığım ikinci ay, birinci ay falandır diye tahmin ediyorum. Çünkü palto gelmiş. Kış, sanırım bu kış. Kingsil etkinlik zamanında, bu yıldönüm etkinliği zamanında kararıyordu. Gece oluyordu. Kingsil, öyle hatırlıyorum. Oradan çıkarınca. Tabii bu nereden baksın? 2012 yani. 6 sene olmuş. Ama öyle hatırlıyorum. Binekler, petler tabii. Koleksiyoncunun çantası yok o zamanlar. Emote falan. Yani 550 hasar. Şimdi şöyle diye hatırlıyorum. Bir savaşçının bu hasar yapabilmesi gerçekten çok zordu o zamanlar. Çünkü ee, hasar değerleri savaşçıya çok düşük çıkıyordu. 9-10 çıkıyordu örneğin. Okçuya, mageye, yani büyücüye 13-14 çıkıyordu. Oradan ciddi fark oluyordu, hasar farkı. Ama 1700 direnç yapmışız mesela. Çok iyi bir yatırım yapılmış bu hesaba o zamandan beri. O zaman da bile. Hakkaniyet ilk düşürenlerden biri sanırım bu hesap. Tabii ben oynamıyordum o zamanlar. Daha ben girdiğimde vardı zaten de. Gölge öfkesini ben düşürmüştüm. Yani bakalım başka ne var. Bunlar sanırım video çekerken yanlışlıkla artık screenshot butonundan basmışım, ne olduysa. Bir maçın, bakın eski şey böyleydi. Tablo görünümü. Biraz dandik kaçıyor. Şimdiyle kıyaslayınca. Salya bu yaşı büyük bir abiydi diye hatırlıyorum ama
Tansix. Tansel abi. Tansel miydi? Sanırım. Öyle hatırlıyorum. Çok güçlü bir okçusu vardı. Sanırım o yüzden almışım zaten. SS'i karşıda var diye. Başka. Evet, bu da oyunun en iyi büyücülerinden de bu arkadaşlar. Okan. Sanırım bu aynı zamanda admin diye hatırlıyorum. Ninefora. The Türk. Bunlar gerçekten güçlü oyunculardı. Eski hatta Kanezemel oyuncusuydu sanırım. Darkness ile birleşmeden önceki lonca. Onların oyuncuları. Cidden sağlamdı bu arkadaşlar. Yenilmişiz zaten. Legondas, Avcı. Bunlar da cidden sağlam oyuncular. Yenilmişiz zaten. Bunları hatırladım. Bu Rohan videosundaki ilk maçı sanırım. Bu arkadaşlar vardı karşıda. Oradan hatırladım. Dediğim gibi yanlışlıkla SS alma butonuna basmışım sanırım. Böyle çekmiş. Başka sanırım yok. Ha, eskiden videoda da vardı zaten bu. E, Binek oyuna ilk geldiği zaman böyle bir hata vardı. Binekten düşmüyordunuz bayrak taşırken. Onun screenshot'ını almışım. Ben bu arada eskiden haritası cidden çok güzelmiş. 5 ve 5 haritası. Bence şu anki çok kötü yani. Bunun canlılığına bakar mısın? Burada da görünüyor. Buraya bak. Şimdiki bence çok kötü. İlk mesajına bak. Abi beni ilginç. Malkoç, Tuana, Universal. Bu arkadaşlar da büyük ihtimalle o zamanın en iyi, en sağlamlarından. Burada ne oluyor? Blend ile aynı loncadaymışız bak. Blend eski Big Bomb bu arada. Bu hesapta Rohan zamanından tanıyordum ben Bülent abi. Şu anki oynadığım hesap yani Big Bomb. O zamanki adı Bülent'ti. Her neyse. Yenilmişiz. Hem de fena yenilmiş. 62-0, 69. Bu arkadaşlar galiba full imha ile oynuyordu hatırlıyorum. Hiçbir şey yapamamıştı. Tek atıyorlardı yani çünkü. Eskiden imha %300 hasar veriyordu PvP'de. Şu an hiçbir etkisi yok tabi. Bunda Okan'la bir tartışmışız. Konu ne hatırlamıyorum bile yani. Çok uzun zaman geçti dediğim gibi. Büyük ihtimalle PvP ile ilgili bir şey ama. Burada da bir olaylar var. Açıkçası dediğim gibi hiç hatırlamıyorum bile mevzunun ne olduğunu. Çok zaman geçmiş üzerinden. Pro indirim. Bu hesaba arada giriyordum ben hatırladım. Okçu çok seviyordum ben. Ama yani kendi hesabım çalındıktan sonra bir daha okçu kasmaya uğraşmadım hiç. Rohan vardı bir de zaten. Rohan'a ortak olmuştum. Öyle olunca okçu arada bir güçlü arkadaşların hesaplarını girip arada bir takılıyordum yani stres atmak amacıyla falan filan. Savaşçıdan sıkılınca özellikle. Bir de okçu o zamanlar güzeldi. Yani şimdi şu anki durumu nasıl bilmiyorum açıkçası. Yani birkaç kere nerf yedi falan. Gerçi hala güçlü tabii de. Yani o zamanlar daha bir iyiydi sanki diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Yani kafamda, hafızamda öyle kalmış açıkçası. Bu bir tane emote vardı. Roket emotesi. Şeyde vermişlerdi. TGC üyelerine vermişlerdi diye hatırlıyorum. Sanırım en çok Undermount çekenlerin üye olduğu öyle bir sistem oluşturmuşlardı. Böyle arada hediye veriyorlardı. Vampir kostümü işte o tarz şeyler. Soytarı kostümü sanırım ona da vermişlerdi. Her neyse. O emotelerden biri bitti bu şimdi. Başka şuraya bakalım. Asıl SS'ler burada zaten. Epey bir uzun yani. Şuradan başlayalım. Neymiş bu? Bu DSO Cam diye bir olay vardı. Gerçi hala var sanırım da. Şu an kullanılabiliyor mu kullanılmıyor mu emin değilim açıkçası. O zamanlar çok popülerdi bu. Herkes kullanıyordu. Biz de bir girip bakalım demiştik. Böyle açıyı değiştirebiliyordunuz oyunun. Böyle fotoğraflar çekmişim. Evet, değişik. Başka Battlestone. Bir şey vardı. Bir tane program vasıtasıyla oyunun içinden 3 boyutlu model alabiliyordunuz. Bu oyun başlangıç ekranından şuradan bunu alabiliyordunuz mesela. Bunu sanırım bir form fotoğrafı için mi artık profil fotoğrafı için mi ne kullanmıştım sanırım. Kapak fotoğrafı mı artık her neyse. Buradan böyle alabiliyordunuz. İlginç bir şeydi gerçekten. Hoşuma gitmişti. Şu an nasıl yapıldığını hatırlamıyorum bile. Sormayın o yüzden. Evet, Derengi Ottoman. Gerçi bunu sonra mı girsek? Sonuçta Rohan en eskisi. Rohan'dan başlayalım. Hatta şuradakiler daha da eski sanırım. Derengi'ye sonra gireriz. Derengi Ottoman'a. Evet, burada önce arkadaşları galiba. Pro indirimi hatırlıyorum. Bir abiydi ama yaşım büyüktü. Trex dediğim de öyleydi herhalde ama. Ya dediğim gibi çok zaman geçmiş.
Bineklerin ilk geldiği zamanlar. Şey falan yok tabii o aralar. Hızlı binek. Hmm, böyle. Eskiden Kingsil böyleymiş. Ha, tarih yazıyor zaten 2012. Aralık 2012'ymiş. Bu da bu da epey eski bak. Burada tarih buradaymış önceden. 5 Mayıs. Pardon. Ne oluyor bu? Artık 9 Mayıs mı? 5 Eylül mü? Artık bilmiyorum. Sanırım Mayıs. Vilers mağarasında geliyordunuz buraya. Bunlar köpek çıkarıyordu. Kurt çıkarıyordu. Kurtları kesince burada böyle güzel bir ganimet oluşuyordu. Sonradan o çıkan kurtları drop'unu sıfırladılar, artık hiçbir şey düşmüyor. Önceden böyle bir taktik vardı. Güzel farm yapılabiliyordu. Hakikat falan için çok iyiydi yani. Hakikat kasmak önceden cidden ölümdü. Her neyse. Böyle bir şey. Bu neymiş? Kullandığım kalkan galiba. Düşen kalkan. Burada dikkat etmişsinizdir. İsimler falan biraz farklı bu. Daha eski bir Rohan'dan önceki oynadığım hesap zaten. 2012'nin yaz ayları falan diye hatırlıyorum. Burada da karşısı çıkmış ama artık güzel şöhret almışım diye çekmişim sanırım. Bunu göstermiştim galiba. Bir bayrak maçı. Bayburt Kartal. Bu sanırım hala oynuyor diye hatırlıyorum da. Başka dediğim gibi şey olduğu için artık nick değiştirme olduğu için artık şu an kim bilmiyoruz ya da hangi hesap kime satıldı falan bilinmiyor genelde. E, Hani öyle olunca eski nickleri görüyorsun. Aa, böyle bir oyuncu varmış falan diyorsun. Hiç belki hatırlamadığın kişiler. Örnek Mister Şeytan demek güçlü biri ki yani bu kadar hasar varmış falan mesela, ama şu anda oynuyor mudur, oynamıyor mudur hiç bilmiyorsun. Çok ilginç bir duygu açıkçası. Bu da benim düşük level PvP hesaplarımdan biriydi sanırım. Hala duruyor da olabilir yani. Emin değilim. Bunu forumda kullanıyordum. Güzel yapmışım. O 25-24. Eskiden 25 kili alan, yani 25 skoru yapan takım kazanıyordu. Şey gibi değildi. Şu an 3 galibiyet alan, 3 ve 3 arenasından bahsediyorum. Galibiyet alan maçı kazanıyor. Ee, Yani 5 maç üzerinden oynanıyor diyebiliriz. Eskiden öldürme ile oluyordu. Yani 25 öldürmeye ilk ulaşan takım kazanıyordu. Bu da 25'e 24 çok hani yakın bitmiş diyeyim. Bu Gnop tüccarı. Bakalım. Asilat. Bu yani hala duruyor bu zaten. Bu can çalma veriyordu. Vurduğunun belli bir kısmını iyileşiyordun. Çok güzel bir öldü. Kaldırıldı bu sonra. Şöyle anlatayım. Ejderha derisinin verdiği özelliğe benzer bir şey veriyordu. Herkes kullanabiliyordu bunu. Bu şekilde nasıl diyeyim, savaşçı ya da defansın düşük olsa bile bossları kesebiliyordun. Çünkü bir yandan can çalma verdiği için hasar verdikçe canı yükseliyordu falan. Çok güzel bir öldü ve bayağı da ucuza satılıyormuş açıkçası. 50 lirayken 500 tanesi. İyi yani. Hakikat kristali satılıyormuş. Tavşan kostümü. Bunlar zaten oyunun en eski emoteleri, kostümleri falan. Gnop da her zaman olmazdı diye hatırlıyorum. Arada bir gelirdi. Sağlam kalkanmış. 3 azaltım 1 blok. Yani şimdiki şöyle diyebiliriz. 3 blok gücü 1 blok oranı veren kalkanın eski hali. Blok gücü diye bir şey yoktu önceden. Blok ederek hasar azaltımı yazıyordu. Yani bunun blok oranı düşük oluyordu diye hatırlıyorum ama blokladığında çok sağlam hasar azaltıyordu. Bu da bir envanter, hangi hesabın olduğu belli değil tabi. Ama güzel öz biriktirmişiz. 45 skill'i. Elmas düşmüş. Eskiden böyle normal taş çok nadir atardı ve hani çok değerliydi. Öyle olunca SS'ini almışım, bakın yani ne kadar değerli olduğunu siz düşünün. Bu da aynı hesap, PvP hesabıymış. Ha, bu Atlantis'in çıkışı, gemi mezarının çıkışı sanırım burası. Artık birilerini kesmişim, herkes kesmişim. Şey var tabi, neymiş bu? Sanırım %150 hasar artış veriyordu bu. Mavi ile morun arası bir şey. Burada da biri bana öz kullanıyorsun demiş. Ben de kullanmıyorum demişim falan. Sonra vururken hasar SS almışım falan filan. Ohan. Camako, bak o zamanlarda varmış Camako. Speedy X. Bu da çok sağlam biriydi de şimdikini bilmiyorum. Çok gizden iyi para yatırmış biriydi yani. Ha, bu da şöyle hatırlıyorum. Rohan'a ilk girdiğim günlerde çektiğim bir SS bu. E, Bak 10. ayda mı? Evet. 10. ayın 25'inde girmeye başlamışım bu hesaba. O 10. ayda yani, öyle diyeyim. Bu hesap bu şekildeydi ben girdiğimde. Sonradan hasar yükselttik. Gölge öfkesi düştü. Direnç yükseldi falan filan. Yani o zamanlara bile, o zamanlarda yani bu hesap değeri hani en iyi 10'dur belki. En iyi ilk 10'daydı belki. Öyle diyeyim. Hani müthişti yani o zamana göre.
Şimdi çok komik tabii, 400 hasar falan. Şimdi 20 level'da vardır herhalde o hasar yani. Bu da benim bu eski hesaplarımdan biri. Şehirde gördüğüm için sanırım fotoğrafını çekmişim. Daha ben oynamıyorken falan bu SS Takuluk hesabını oynuyormuşum o zaman. Magi. Bunu da bir 40 level'a kasıp bırakmıştım diye hatırlıyorum her neyse. Rohan bir şeydeymiş. Veriyan sığınağı. Eskiden de bu şehir çok kullanılırdı. Şu an hiç kullanılmıyor. Şey için. Kalise gidilirdi buradan. Yoldan. Onun için kullanılıyordu bu. Şu an tabi sadece düşük level'lar giriyor buraya. Bak bu da biraz kasmaya başladıktan sonra sanırım bir iki item değiştirmişiz. Hasar yükselmiş. TP biraz düşmüş. Direnç yükselmiş. Ha bak bu eski base'siz. Efsaneydi adı sanırım. Artı 180 hasar mı ne veriyordu? Çok güzel görünen base'siz. Ya bir işe yaramıyordu ama güzel görünüyordu yani. Zaten bu 40 level zamanında çiftel kullanılmıyordu. Çiftellik silah kullanılma zamanı 45'te başladı. Hatta ben de onun ilk başlatıcılarından biriyim yani. Çiftelli silah kullanmaya. Her neyse. O zamanlar sadece dekor için kullanılıyordu yani. Bir işe yaramıyordu açıkçası. Hayır, burada tek başıma oynamışım. Okan'a karşı. Diğerleri sanırım güçlü kişiler değil, emin değilim. Kesmemişler. Falan filan. Bu da Eskişehir. Kingshill. Ha, Kingsill'in doğma yeri buradaydı önceden bu arada. Onu da görüyorsunuz. Bunlar neydi? Ha bunlar şeydi bakın. Oyuna bu tür hesaplar türedi bir ara. Sonra banlandılar sanırım, kayboldular. Bu arkadaşlar büyük ihtimalle adminin biri bu adamlara böyle çar dizmiş. Artık nasıl emin değilim tam da. Bunlar bak neymiş rütbesi? Tecrübeli şu lejyoner ama çarları full kişilerdi bunlar. Ve tek atıyorlardı gelene geçene. PvP'de terör estiriyorlardı. 2-3 gün sonra sanırım tespit edilip şey oldu. Silindi, banlandı bu hesaplar. Ama hatırlıyorum yani bunu da büyük ihtimalle artık o zamanda gücü elinde tutan yetkili birisi bu hesapları para karşılığı mı ya da artık arkadaşları mıydı? Böyle hesap vermiş, yapmış. Bu adamlara oynuyorlardı. Bitti sanırım burada. Evet. Şimdi şuna girelim. Burada da epey var. Şu klasör bildiğim kadarıyla şeyi de göstereyim bu arada. Bakın. Skill dizilimi şimdikiyle aynı. Yani buradan şeyi anlayabilirsiniz. Aynı kişinin oynadığını. Bir de şu SS'ler var. Bunları Muhammed abi oynamış. Bana göndermişti. Videoya falan koyarsın belki diye. Orada da skill dizilimi farklı zaten. Oradan anlarsınız. Bunlar sanırım evet bu iki hesabın güçlü olduğunu hatırlıyorum. Bu da aynı şekilde. Buna bir sıralamada yarışıyorduk yani. Yakınımda biriydi. Falan filan. Duello 3-0. Ha önceden şeydi diye hatırlıyorum. 3 müydü yoksa şey de olabilir. Nasıl anlatayım? 3 dakika içinde mi? 5 dakika içinde mi? En çok kill alan kazanıyordu. Ya da 2 dakika içinde mi? Hatırlayamadım açıkçası. Öyle bir şeydi. Sonradan round sistemine geçildi. 2-0. 2 round alan kazanıyordu falan. Ama eski bu. Öyle hatırlıyorum. Bu isimler açıkçası tanıdık yani. Şunu tanıyorum bir. Bunun dışında yok. Tansix, Strateji, Bayburt Kartal. Bunlar dediğim gibi çok eski oyuncular. Hala sanırım Bayburt Kartal hala oynanıyor. Diğerlerini bilmiyorum ama. Burada Ankara varmış. Arthur. Türk Sade. Bunlar da büyük ihtimalle sağlam oyuncular. SS alındığına göre. Pudra. Evet Pudra yatırıyorum. Çok sağlam bir mageli. Sonra çarını silmişti bu arkadaş. Hatırladım. Battlestone. O zamanların sağlam okçularından. Vay burada güzel. Bu niye böyleydi acaba? Bilmiyorum. Allah Allah. Hiçbiri oynamamış. Ben tek başımayım. Ben dediğim Muhammed abi oynuyor tabii de. Pardon. Yani bu SS'ler açıkçası bir anlam ifade etmiyor bana. Yani niye çekildiğini de hatırlamıyorum zaten de. E, Hani siz çok ilgileniyorsanız videoyu durdurup bakabilirsiniz. Yani ekleyeceğim bir yorum yok açıkçası. O yüzden hızlı geçiyorum. Bunu Tunam göndermiş bize. Tuna abiydi sanırım adı. 3'e 1. Vay. Tunam taşımış.
Bunlar da çok sağlam oyunculardı. Savaşçı 46 zaten yani Rohan'la aşağı yukarı denk bir karakterdi. Savaşçıydı. Daenerys okçuydu. Bu da çok sağlamdı. Kabahor Mage'ydi herhalde, emin değilim. Crazy Max. Bu hala oynanıyor sanırım. Emin değilim ama. Böyle bir nick hatırlıyorum yani. 55'te. Rahat durmaz. Bu da sağlam magelerdendi. Ha, bu Legondas. Bu da okçuydu. Çok sağlamdı. Aynı şekilde. Avcı 1992. Bu da sağlam bir savaşçıydı. Lady Gaga 1. Okçu. Amelise savaşçı. Bunlar hep sağlam oyuncular hep. Burada sanırım şeyle vs atmış Muhammed. Muhammed abi. Ee, Savaşçı 46 ile. Burada da benim eski oynadığım hesap. Bu hesap ben satmıştım oynamıyorum diye. Sonradan arkadaş alıp epey bir güçlendirmişti. Fena değildi yani. O da buradaymış. İzlemeye gelmiş herhalde. İlginç bir SS olmuş. Bak, hep eski sağlam savaşçılar. Sebol, Rohan, Savaşçı 46. Burası galiba Kraliyet Arenası. Önceden farklıydı. Burada nasıl 5 kişi olabiliyor onu açıkçası anlam veremedim. Nasıl bir art hata mı vardı ya da bilemiyorum açıkçası. Ya da biri girip çıktığı için listede boş mu gözüküyordu? Ya da listede hala görünüyor muydu? Açıkçası bunu hatırlayamadım yani. Garip bir şey olmuş. Azizi. Bu da yabancı bir savaşçıydı sanırım, sağlamdı. Aldığıma göre SS. Bilmiyorum artık. Nothing to lose. Bu da sağlamdı diye hatırlıyorum ama yani o kadar. Bayecel. Okçu. Aynı fotoğraf. Bakmıştık buna. Ha, imha. İmha takmış. Güzel bir hasar vurmuş yani. Universal. Universal sağlam bir mageydi diye hatırlıyorum. Diğerlerini çıkaramadım açıkçası. Cortis mage miydi? Ha, yazıyormuş burada zaten. Mage. Bunlar yabancı diye hatırlıyorum. MX3. Ha, yok, pardon. Bir MX3 yabancı. Diğerleri Türktü galiba. Kara kız. Bu da şimdiki Athena. Eski ismi. Vay be. Zalera. Bu hala oynanıyor bu hesap. 55'te. Diğerlerini bilmiyorum. Aynı nick yani. Chirix. Mage'ydi. Warbeast. Bu da büyük ihtimalle sağlam bir savaşçı. Üzerinde sırf SS aldığına göre Muhammed abinin. Bitti. Şimdi gelelim benim çektiklerime. Bu dediğim gibi bu klasör şeydi. Muhammed abinin SS alıp bana gönderdikleriydi. Şimdi şunlara bakalım. Burada tablo değişmiş bu arada. Gördüğünüz gibi. Skill barı da benim kullandığım. Her neyse. Eski şöhret sistemi. Palto. Sanırım 25 paltoydu, evet. 25 olunca palto kullanabiliyordunuz. 20'de binek. Fazladan da 11.000 bilgi varmış. İlginç. Benim düşük level PvP hesabı. Bu sanırım Duel Collection. Rohan'ın Duel Collection videoların bunlardan oluşuyordu galiba. Evet. Onların editsiz hali. Fotoğrafını çekmişim galiba. Birine gönderdim. Hatırlamıyorum. Baddlestone. O aralar Baddlestone'da takılıyorduk. Doğu abiyle. O da çok sağlam bir okçuydu. Hatta eski Mrs. Slash bu arada. O hatırlayanlarınız vardır belki. Eskiden oyun birincisi oydu. Mrs. Slash. Sonra hesabı banlandı. Ondan sonra Battlestone hesabını almıştı sanırım. Onu oynuyordu yani. Yani daha önce farklı bir sahibi vardı. Ondan bahsetmiyorum. Yani ikinci sahibi oluyor. Battlestone'un Doğu abi. Öyle diyeyim. Onunla takılıyorduk. Güzel şöhret olmuş. Picture Blend. Bunlar da sanırım sağlam oyuncular da. Samatas çok sağlamdı diye hatırlıyorum da diğerleri herhalde ortalama oyunculardı. 37 level'da 40 level'ı kesmişim. Otomat. Burada bir arkadaşla birlikte oynuyorduk bunu arada. Yani sahibi ben değildim ama arada dediğim gibi okçu oynamak istediğimde bu hesaba giriyordum.
4 saldırı hızı şey çıkmış. Eskiden saldırı hızı kullanılmıyordu zaten. Gerçi hala da kullanılmıyor da. Ee, Yani hız kılıcı işte. Belki kullanılır bilmiyorum. Ama 34 level olduğu için temel hasar düşük. İlk karamel şeyde olduğum zaman bir günde 120k kasmış. Bak, sıralama 3. 3. sıraymışım. Sanırım sildiğimizde 2. sıradaydı. Her neyse. Güzel kasmışım ama bir günde büyük ihtimalle sabahtan akşama kadar oynadım yani. Rütbeyi alabilmek için. Düşük level. Eskiden 40 level PvP'si ayrıydı. 35-39 arası farklıydı bakın. Daha dengeli olsun falan diye. Orada güzel bir skor çıkarmışım. Bu ne kim Mage? Bu da Ahmet abiydi diye hatırlıyorum. Bu üçümüz biz çok maç oynadık. Karşıdakiler de sağlam. Sanırım evet, bu tablo görünümüyle birlikte şey de gelmişti. Artık özler %10 güçte hasar verecek hale gelmişti. Öyle olunca PvP'de öz kullanma olayı azalmıştı, kalkmıştı diyebiliriz. Güzel olmuştu yani. Benim oyunculuğumu konuşturduğum zamanlar. Dediğim gibi buralarda fazla ekleyeceğim bir şey yok açıkçası. Ha, bu da bizim bu arada klasik partilerimizden biriydi. Witcher, Rohan, Battlestone. Biz de böyle çok maç attık. E, Yani birlikte çok oynadığımız kişilerdi zaten. Doğu abi, Olcan abi olsun. Witcher. Etkinlikleri falan beraber yapardık. Daha zaten önceden etkinlik dışında pek harita yapılmıyordu çünkü PvP çok iyiydi. Yani PvP'de itemleri haritada itemleri hızlı bir şekilde tamamlayıp direkt kendini PvP'ye atıyordu oyuncular. Öyle olunca rekabet çok yüksekti. Aynı zamanda oynayan da çoktu. Öyle olunca hani aldığımız zevk çok iyiydi yani. Şu anda PvP çok kötü durumda. Ben hani fazla girmiyorum açıkçası. Zaten küpsete geçmeye eriniyorum biraz. Öyle olunca eski oyun çok daha iyiydi yani PvP konusunda. Bülent'le partiye girmişiz bu arada. Bülent demiştim. Şu anki Big Bomb. Bülent abinin hesabı. Savaş 46 ile düello atmışız. Bu hesabın bu arada düello istatistiği de manidar yani. Cidden kazanma oranı çok iyi. Onun da bir SS'ini almıştım sanırım. Silinmeden önceki son galibiyet oranı falan filan. Görünür orada. L Kratos L. Bu da belki 40 level'ın en iyi okçusuydu diyebilirim yani. Hani abartmış olmam. Cidden çok hani oyunculuğu da çok iyiydi. Hesabı da çok iyiydi. Yani 40 level'ın en iyi okçusu dense aklıma herhalde ilk 3 bu oyuncu gelir. Diğerleri de hani değişir tabii de. İlk 3'e girer yani rahat öyle diyebilirim. Zotrik bu da sağlam magelerden biriydi. Uyuz aynı şekilde. Rasi. Burası Apostle. Apostle de sağlamdı diye hatırlıyorum. Burası bunlar Darkness loncası galiba. Bizim de klasik partilerden biri gene. Valent, Rohan Battlestone. Benim bu SS almamın sebebi büyük ihtimalle gruplarda, Facebook gruplarında herkes böyle bizi kesti mi şey yapıyordu. Biz yenildik mi? Yani karşıda biz varsak da yenildik mi? Şey yapıyordu. Hemen SS alıp paylaşıyorlardı böyle. Aa işte Rohanları kestim, Battleston'u kestim falan filan diye. Biz de sürekli bunları atanların SS'lerini alıp biz de atıyorduk karşılıklı olarak. Hani çok boş bir şey düşündüğün zaman ama o zamanlar öyleydi yani. Rekabet falan yüksek olduğu için öyle eğleniyorduk diyelim. 8-0. Güzel toplamışım. Madaliko.
Bu yabancı biriydi. Hatta şu an oynamıyor diye biliyorum ama sanırım 40 Devil'da yenildiğim, düelloda yenildiğim belki tek kişi yani. Abartmayayım ama hani genelde nadiren gene yeniliyordum tabii diğer oyuncular ama en çok bu arkadaşa yeniliyordum. Oyunculuğu cidden iyi biriydi bu. Bu şey olsun. Hani sersemletmeden bağırmayla kurtulma olayları falan filan yeni yeni çıkıyordu böyle. Ve ben hani çok o konularda iyi değildim açıkçası yeni çıktığında. Bu çok iyi kullanıyordu Madaliko. Ve bu o zırh kırmadan kurtulup işte benim zırhımı kırıp kesme falan filan olaylarını çok iyi yapan biriydi. Hani o zamanlarda cidden benden iyiydi yani o oyunculuk olarak. Bir buna yeniliyordum. Arada yenmişim demek ki. Fotoğrafını aldığıma göre. Arada ben de yeniyormuşum yani. Bir arada forum hacklenmişti. Birisi böyle bir mesaj atmıştı. Foruma konu açmıştı. Hatta resmi duyuruların içine. Sonradan forumun sistemini mi ne değiştirip farklı bir forum formatı artık o kodlamasını değiştirmişlerdi yani. Birisi böyle bir artık sitem mesajı atmıştı küfürlü falan işte siz admin karakterlerini hileyle yapıyorsunuz falan edit medit olayları dönüyordu o zamanlar. İşte biz oyunu bırakacağız falan demiş. Onun SS'ini almışım. Bu bayağı şeydir yani. Ee, Çok kısa bir sürede olup hemen silinen bir olaydır yani. Belki görmemişsinizdir başka bir yerde bunu. Bu şeydi. Ödül veriliyordu birinciye. Ya da hatta şeylere veriyormuş. O nasıl ödüller? Ha, çekilişe katılıyormuşsun. Biz bunda bir platin ya da altın olmuştuk. Hatırlamıyorum nasıldı tam ama sanırım Herodur'dan birine çıkmıştı. Hatta çoğu Herodur'a çıkmıştı sanırım. Bizden birine gitmedi yani ödül. Bu hani rütbeye o rütbede olup da kazanma ihtimalin oluyordu sadece. Garanti olarak kazanamıyordun yani. Öyle bir şey getirmişlerdi. Keşke bir daha getirseler. Bunun sayesinde yani PvP'ye giriş cidden artmıştı. Yani herkes parti kurup bunun kazanmanın peşindeydi. Rekabet çok üst düzeydi o zamanlar. Yani aynısı Dark Orbit'te de zaten önceden olan bir şeydi. Sonradan kalkmıştı. Jackpot Arena falan. Bence güzel bir şey açıkçası. Yani en azından bir geri getirisinin olması. Ama kalktı bir daha da gelmedi. Bir kere gelmişti böyle bir şey. 2013'te gelmiş bakın. Sonra bir daha da gelmemişti açıkçası. Gerçi saçma şeyleri vardı. Mesela bizim rütbemiz yüksek diye bize az puan veriyordu. Düşük rütbeliler çok kolay bir şekilde platin olabiliyordu. Mesela en üstte çıkabiliyordu. O çok saçmaydı. Ama hani öyleydi yani. Bir daha getirseler daha düzgün bir şekilde getirebilirlerdi ama getirmemeyi tercih ettiler demek ki. Bilemiyorum. Pars 1907 bu da çok sağlam bir savaşçıydı diye hatırlıyorum. 40-45'te falan 45'te de vardı galiba. Şu an hala var mıdır bilmem. 94. Dizdar 67. Dizdar abinin çarı. Karakas neyse. Bunlar da sağlam oyuncular zamanında. Eski Kingsil. Ama PvP yapmışız ya. Gerçi o zamanlar dediğim gibi şeyden yapacak başka bir şey yoktu yani ve PvP çok güzeldi. Öyle olunca herkes PvP yapıyordu. Güzel zamanlarda açıkçası. Özlemiyor değilim yani. Ve geldik efsane SS'e. Gölge öfkesinin düşürüldüğü an. Bunu düşürdüğümde sanırım Raid Call kullanıyorduk o zamanlar. Discord gibi bir program, sesli konuşma. Her neyse sanırım çıldırmıştım ya. Aşırı sevinmiştim ve hani delirdim sanmışlardı yani. Öyle sevinmiştim. Partide şey de varmış bu arada. Big Bomb. Bu ne ki? Ahmet abi.
Çok yani gölge öfkesini düşürmek için cidden çok uğraşmıştım yani. Belki kaç gün sabahlamıştım düşürebilmek için. En sonunda da düşmüştü. Güzel zamanlardı. Ne diyeyim? Featherstone. Ben arada dediğim gibi böyle okçulara giriyordum. Featherstone olsun, Ottoman olsun. Canım sıkıldıkça falan. Bu da gölge öfkesinden sonraki karakter değerleri. Bak kritiği 2000 yapmışım. Kritik hasar verdiği için gölge öfkesi. Kritik ne kadar iyi olsa o kadar haliyle fazla kritik vuruyorsun falan filan. Öyle olduğu için kritiğe yönelmişim. Hasarı da 600 yapmışım yani bayağı iyi. Hem hasar 600 hem kritik 2K. O zamanlarda büyük ihtimalle terör estiriyorumdur diye hatırlıyorum. Ben bir de işin garibi e, Round'da fazla video çekmemişim. Bunun sebebi büyük ihtimalle bilgisayarın eski olmasından ve depolama alanı sıkıntısı çekiyordum. Evet. Hard diskim çok küçüktü. Öyle olunca fazla video çekemiyordum açıkçası. Yani keşke o zamanlarda bir çaresini bulsaymışız. Yani üzücü, şu anda daha fazla videosu olsa daha iyiydi diye düşünüyorum. Çünkü hatırladığım kadarıyla gölge öfkesi düştü mesela. 2-3 ay daha oynadım bu hesabı biz silmeden önce. Daha o olaylar olmadan önce falan. O zamanlarda hiç video çekmemişim. Büyük ihtimalle dediğim gibi yer sıkıntısı olduğundan dolayı. Çekseymişim çok iyiymiş ama yapacak bir şey yok. Doom Hunter. Bu da çok sağlam bir okçuydu. Biri bana küfür etmiş burada. Onun ne sözünü almış. Gölge eventi. Şey pardon, gölge diyorum. Sargon event. Çok güzel bir etkinlikti. Keşke gelse artık da artık iptal edildi sanırım. Hiç gelmiyor. O zamanlar severek oynadığımız, yaptığımız bir etkinlikti açıkçası. Orion. Bakın Orion o 40 level olmuş. Önceden o düşük level hesabıydı sanırım. Sonradan 40 oldu. 40 zamanı o kadar güçlü değil ama 45'te çok güçlüydü diye hatırlıyorum. 45'te zaten sonraki iki Chester Gazi oldu. Sonradan ben oynamaya falan başladım zaten, her neyse. O hesabı biz zaten 45'te sattık. Oynamaktan sıkıldık falan diye. Erdal abi asıl sahibiydi. Ben de ortağıydım. Beraber oynuyorduk falan. Derenge'den sonra tabii bu. Ee, Şu andaki Nick'i şu an sanırım hala oynanıyor. Şu anki Nick'i Mate diye biliyorum, ben emin değilim ama forum Nick'inden anladım onu. Forumdaki paylaşımlarını o hesap üzerinden yapıyor. Onun o hesaplarda da Orion. Öyle olunca büyük ihtimalle şu anki Nick'i Mate. Ki'nin gücü düşmüş bu arada. Ki'nin adımları eksikti bu hesapta. Bir düşürememiştik bir. Yani kimse de zaten o zamanlarda tamamlayamıyordu çünkü çok zor düşen bir şeydi. Aşırı zor düşen bir şeydi. Yani e, sürekli map yapman lazımdı ki düşürebilesin. Biz iki parçayı düşürmüşüz. Öyle kullanıyormuşuz. Ve Key'in düşünce çok hani seviniyorsun, bir bakıyorsun Key'nin işte o sende olan bir parçası. Çok sıkıntılı bir durum açıkçası. Epey bir uğraşmıştım düşürebilmek için ama düşmemiştim. Ve bitti burada. Başka var mı? İnsan resimler, buna baktık mı? Baktık. Şuradakilere bakalım bir de. Burada neler varmış? Derenge varmış burada. Yine derenge. Key'nin adımları düşmüş. Aman bu dediğim gibi arkadaşlar birlikte oynadığım sırada benim girdiğim bir okçu. Bunu sattık sonradan. Potlar önceden 10 olmuş. Ne kadar yazık ya bize. Bu envanteri açmışım bak. Ne kadar iyi. Envanter sıkıntısı o zamanlardan başlayan bir şeymiş demek ki, baktığınız gördüğünüz gibi. Yani 3 sıra her yer dolu neredeyse. Potlar ve şeyler yüzünden. Gözler yüzünden. Sargon kostüm parçaları. Mekanik set kullanıyormuşuz. Kritik hasar veriyor diye. Güzel itemlerdi diye hatırlıyorum o zamanlar. Yüzden evet. Saldırı hızı taşları. Cilalı safir. Evet, böyle bir hesapmış bu da. Toplulukla. Rütbeyi ancak kupayı yapmışız. Falan filan. Elmas düşmüş. Ametist. Bunlar dediğim gibi eskiden çok zor düşen şeyler olduğu için fotoğraflarını almışım. Dediğim şey bu. Ruhan'ın düello istatistiği. Bu banlandıktan sonra, hemen banlandıktan sonra diyorum. Silindikten sonra çekmişim ben büyük ihtimalle. Buradaki yeşil ismi olduğuna göre bu Derengi. Diye büyük ihtimalle öyledir. Neyse. 1390 galibiyet, 111 mağlubiyet. Yani aradaki uçuruma bakar mısınız?
O zamanlar cidden yani kolay kolay yenilmiyordum. Öyle diyeyim. O dediğim gibi o Madaliko'ya yeniliyordum bir. Onun dışında yani öyle beni yenebilen yani şey o hava atmak için söylemiyorum bunu ama hatırlamıyorum yani. Böyle ciddi bir oyuncu, cidden beni kesebilen bir oyuncu sanırım yok. Madaliko'ya yeniliyordum arada. Yani. Evet, dengeyi oynadığım zamanlar. Bak, bir boss'tan 3 taş düşmüş. Önceden Map 2'de kasılıyordu bu şeyler. Ha, bu da Derenge'nin banlanmasına sebep olan düşük level takılar. Biz bu düşük level takıları kasabilmek için bot kullanmıştık Derenge'de. Bu Grimmaxstone'da falan yapılıyordu. 45'e çektiğiniz zaman ya da 50'ye çektiğiniz zaman değerleri müthiş oluyordu. Mesela 24 hasar çıkıyordu. Ama 45 level bir takı açmaya kalksan 15-16 hasar çıkıyordu herhalde max. Öyle olunca çok ciddi bir avantaj veriyordu sana. Aynı zamanda kritik darbe değeri de öyle. O yüzden kolye, yüzük hatta bir de silah yapılıyordu sanırım. Bu kemer de mi yapılıyordu emin değilim. Ama Key'in kemer kullandığın için yapamıyordun onu. Her neyse. Böyle olunca biz bunları yapabilmek için bot kullanmaya karar vermiştik. Öyle olunca hesapta banlandı tabii. Ya açıkçası tabiri caizse bok yoluna gitti hesap. Yani o kadar kastık bunu, uğraştık. E, Çar'ın sahibi Abdullah abi o kadar şey yatırdı, para yatırdı. Ben o kadar zaman harcadım. O kadar kastık. Sonra ne bileyim bir ay falan kullanmıştık herhalde. Bir ay bot kullandık. Çar GG oldu. Düşükleri takıları yapabilmek için. Yani olan olmuş ama hani keşke böyle olmasaydı ne diyeyim. Düşük level takılar için boşa gitti hesap. Bunda ben böyle az oyma kasmadım yani. Map 2 yapa yapa. Çift elli kullanıyorum bu arada dikkat ettiyseniz. O zamanlar yeni yeni başlamıştı çift elli kullanma olayı. Oymayı da böyle kasıyormuşum büyük ihtimalle. Bir taraftan film izliyorum. Bir taraftan da düşük level hesaba parti atıp karakter değiştir diye bir şey vardı önceden. Map'in bir kısmını kestikten sonra gir çık yapmaya uğraşmadan karakter değiştirince harita yenileniyordu. Büyük ihtimalle onu yapıyormuşum buradan. Bu şekilde kasıyormuşum mesela. Sabah 4 gece. Artık nasıl kastığımı siz düşünün. Bu bizim eski lonca. Serengideki diyalog loncası. Üyeler bayağı kalabalıkmış yani. Buradan kimler var mesela şu an hala oynayan? Aynı isimde sanırım kimse yok. Göremiyorum. Yenilmez İsa abi varmış bir ama bu da sanırım satıldı bu hesap. Emin değilim ama. Ya son 3-4 ay öncesinde oynuyordu bu abi. İkinci sıradaki Mage. Şu anda ama herhalde başka biri oynuyor. Emin değilim. Başka da aynı nickte kimse yok. Bu kadar mı? Evet. Belki. Evet, gelelim Derenge fotoğraflarına. Bu sanırım son oldu. Hepsine baktık. Bir de buna bakalım neler varmış. Evet. Bu hesaba benim girmeye başladığımda fraksiyon şövalyesi miydi? Tecrübeli fraksiyon muydu? Öyle bir şeydi. O zamanlar 45 yeni gelmiş sanırım. Daha 45 olmayan hesapların da PvP'ye girebildiğini görüyorsunuz. Hani girse bile dediğim gibi sorun olmuyordu pek yani. E, Level farkı cidden aşırı bir fark ettirmiyordu. Orion'a 5K vurduğum kısım. Bunun bir videosu var sanırım zaten. Oradan izleyebilirsiniz. 9-0. Burada güzel bir şöhret almışım. İsimleri kapatmışım. Niye kapattım bilmiyorum. Belki forma koymak içindir. Emin değilim. 500 etkinlik ilerlemesi atmış bakın şeyden. Anfora'dan. Bu sanırım büyük ödül gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. Ee, Yani Sargon etkinliği. Battlestone oynuyormuşum. Arada dediğim gibi giriyordum dedim. 45'te de giriyormuşum. Her neyse. Gene sağlam şöhret. Fraksiyon şövalyesi. Buradan büyük ihtimalle SS bir şey kullanmak için yapmışız bunu ama hatırlayamadım açıkçası. Orion'u kesmişim. Chester Gazi. Sonraki iki Chester Gazi oldu zaten. Sonradan ben oynadım o hesabı. Ben oynamaya başladım o hesabı. O aralar bayağı bir şey gibi düşman gibiydik. Düşman demeyelim de epey aramızda rekabet vardı yani. İşte ben seni kestim, sen beni kestin. Ciddi şey oluyordu. Birbirimize video falan alıyorduk. E, Hatta şeyle sanırım. Char'ın asıl sahibiyle de sorunları vardı. Şey konu tartıştılar mıydı neydi artık hani düşman onlar düşmandı da ben ortağıydım öyle olduğu için hani yani biz sadece bir rekabet vardı aramızda hani bir düşmanlık yoktu yani öyle diyeyim. Bu arkadaş kim bilmiyorum açıkçası. Almışım SS ama demek ki sağlanmış. Ametist atmış. Battlestone'la ağlatırken 57 kill. Battlestone o aralar bu arada çok güçlüydü yani. Çok güçlü olunca da ben bol bol okçuya giriyordum. Bu hesaba giriyordum.
Şöhret kasmak için. Çünkü çok eğlenceliydi yani. İşaretleyip bir hassa satarak herkes kesiyordu neredeyse. Özsüz. Öyle olunca eğlenceliydi açıkçası. Bu da dediğim gibi başka bir okçu hesap. Geliştirilmiş kalkan kullanıp level'ını yükseltiyorduk. Evet bak o zamanları hatırladım. Blok yüksek olsun diye ve oyma ihtiyacı az oluyordu geliştirilmişte. Bunu yükseltip kullanıyorduk. Evet. Bu da ayı aldığım sanırım ilk zamanlar fotoğrafını almışım. Bellstone. Bu hesabı da galiba 45'te satmıştı o abi. Satılmadan önceki hali galiba bu da. Şu anda büyük ihtimalle oynanıyordur hala ama artık hesap kimde bilmiyoruz. Kaç kere el değiştirmiştir Allah bilir. Bitti mi? Yok. Devam. Vay. 3 kişiyi iyi tokatlamışız. Bu da Bellstone'un itemleri. 8. sıradaymış. Bak, satmadan önce. Gidebiliyor muyuz? Neymiş bu? Ha, full HP'ye geçince hasar azaltıp. O bir kanser oluyormuş. Vallahi iyi. Taşlar fena değilmiş. Hızlar 6.5. HP taşları cidden iyiymiş ya. Kusursuz çoğu. Burada bakalım neler var. Altın. O saldırı hızı veren tılsım varmış bakın. Başka neyi var? Şu eski palto. Sargon paltosu. Yani öyle. Eski Sargon oklu hasar veriyordu bayağı bir. HP azaltıyordu ama cidden iyi hasar veriyordu. Eski sıralama böyleymiş. Evet. Bu da cücenin ilk geldiği zamanlar sanırım. Almancaymış hala. Şeyde pardon. Aa koruma duvarı diye bir şey varmış önceden bak bilmiyordum ben bunu. Sonra kaldırıldı sanırım işe yaramıyor diye mi artık neyse emin değilim. İlk geldiğinde böyle bir şey varmış ama. Bülent karşıda. Bülent abi varmış sanırım artık ya da kim oynuyor? Muhammed de oynuyor olabilir o. Küçük Muhammed. Bu şeyle karıştırmayın. Rohan'ın sahibi de Muhammed'ti ama onun yaşı büyüktü. Muhammed abiydi. Bu benden birkaç yaş küçük çocuk Muhammed. Bülent de oynuyor. Yani. Ki hala oynuyor arada zaten de şu an sınavları var diye girmiyor. Her neyse. Biraz karışık oldu ama o oynuyor da olabilir yani. O yüzden dedim. Evet, DSO Cam'le güzel bir fotoğraf çekmişiz. Lonca üyeleri sanırım bu. Şu Lonca'dan bir abiydi. Bu da Yuri. Bunu da tanırsınız büyük ihtimalle. O eski oyuncular tanıyordur. Yabancı bir arkadaştı. Çift elli statlar büyük ihtimalle 1580 hasar yapmışım. Bu büyük ihtimalle çok fazla bir şey çünkü yani tekerle yapılamayacak imkansız bir şey diye tahmin ediyorum o zamanlar. Çünkü çift elli kullanılmıyordu zaten. Her neyse. Ben bu şekilde farm yapıyordum diye hatırlıyorum. Bunu niye paylaştım acaba emin değilim. Almışım. Eskiden ilerleme bu şekildeydi şeyin. Kurt dolunay etkinliğinin. Hiçbir şey yok gibi görünüyor değil mi? İsmi niye kapatmışım emin değilim. Büyük ihtimalle artık bir sayfaya mı koyduk ya da forma mı koyduk emin değilim. Ya da birine mi gönderdim acaba? Bir yerde paylaşmasın diye. Her neyse. Bakın o zamanlar botun reklamını falan yapıyorlarmış böyle. Oyunculara yazıyorlarmış. Kingsley'deydi galiba. Su düşmüş yerden. Önceden çok zor düştüğü için. Büyük ihtimalle SS'ini o yüzden almışım. Bu da çıkan silah. Yani o zamana göre müthiş bir silah bu. Şimdiki 4 silah hasarı 4 sarılı Efso silah şey gibi düşünebilirsiniz. Aynen Efso silah gibi düşünebilirsiniz. O zamanlar sanırım 50 falan çıkıyordu en yüksek. 50 30 30 43 çıkmış. Yani bir de önceden tezgahta o büyü aktarımı falan filan olmadığı için direkt Efso'yu alıp hakikat kristaliyle açıyordun. Şansına ne çıkarsa yani öyle düşününce cidden iyi çıkmış yani. Her neyse. Yenilmez. İsa bile takılıyordum ben o zamanlar. Eskiniki böyleydi. Redstone. Eskiden oyunu bu şekilde uzatabiliyordunuz. Yani ne işe yarayacak bilmiyorum ama yani
İlginç. Başarılı şövalyeyken mareşal kesiyormuş. Vay be. Bu da map 2'de oyma kasma taktiği. Eskiden avuç yoktu tabii. Daha doğrusu avuç vardı da farm yapmak için mantıklı bir yer değildi. Garanti sıra dışı atan bir şey yoktu. Mortis map'i geldiğinde garanti sıra dışı atıyordu bunlar. Yani tek yerde daha doğrusu bunlar atan. O yüzden herkes map 2 yapardı. Falan filan. Burası da eski Ara Dünya map'i. Kemik Denizi mi deniyordu buna emin değilim. Buradan geçiliyordu yani. Şu anki kartun gibi düşünebilirsiniz. Parçalara ayrılmış kartun şehri gibi. Eskiden Mortis'i böyle kesiyorduk. 4 kişi ruh tutardı. Bir kişi keserdi falan. Ne derler? Ben de çift elle kesiyorum ihmalle falan. Bunu videosu böyle bu şekilde videolarda yapmıştım sanırım galiba. Emin değilim. Eski size bahsettiğim takılardan. Değerleri çok yüksek çıkıyordu bunların. Oymayı basınca tabii. Ne taktın imam demiş. Mavi varmış. Neyse. Farm yaparken. Burası da iki tane veriyorlardı bundan galiba. İçeriye girip boss kesiyordun. İki tane çıkıyordu. Şeytan kostümü atmış. Bundan ne atmış? Bundan da gölge uşağı parçası falan atmış. Benim kalkan bu şekildeydi. Cidden iyi bir kalkandı. Önceden maksimum 60 çıkıyordu sanırım ama yani bunu değiştirdikten sonra önceden 40'tı, sonra 40 ile 60 arası yaptılar. Bu da cidden iyi bir kalkan. 3 blok beyaz altın. Bence en iyi kalkan öyleydi. Bazısı 2'ye 2 kullanırdı. Yani 2 blok 2 azaltım. Bence ama 3 blok 1 azaltım daha iyiydi yani. Her neyse. Bunu kullanıyormuşum. Bu da hasarlı bir kalkan. Bunu sanırım map'te kullanıyordum. Bu da full hız saldırı hızı silah. Kullanılmıyordu ama diye hatırlıyorum. Gölge öfkesi daha iyiydi. Büyük ihtimalle aynı loncadalar pardon. Büyük ihtimalle aynı büyük ihtimalle aynı loncadalar diye saldırmamış. Ben de SS'ini almışım. Ama gene de kazanmışım. Bu da bizim eski tayfa. Abi bu tam old but gold yani. Burada Lubunya var, eski oyunda bir tane sağlamcı vardı o da. O da Lubunya'ydı. İsmi Hasan. Şu anda Berkensak oynamıyor. Ama hala görüşürüm yani kendisi. LoL falan oynarız arada. Yenilmez dediğim gibi şu an sıralamada ikinci olan Mage. İsa abi oynuyordu o zamanlar. Şu an kim oynuyor bilmiyorum. Yuri şu anda oynamıyor diye hatırlıyorum açıkçası. Yapanlanmış mıydı? Emin değilim. Lubunya aynı şekilde oynamıyor. Bu da kostüm değiştirilmiş hali. Yüzük atmış map'ten. Onun sesini almışım. Stalgard. 3 tane mavi öz atmış. Eski zamanlara kıyasla bu cidden iyi bir şey yani. Şu an pek anlamı yok yani ama o zamanlar demek ki az atıyormuş. Böyle dediğim gibi atışıyorduk. Video çekmen güzel işte. Bir öz kısmını da göster bir dahaki sefer falan filan yazmış. Ben de en kısa zamanda yükleyeceğim demişim falan filan böyle. Priority. Bu çok sağlam bir mageydi diye hatırlıyorum. Full hasara oynuyordu. HP'si falan azdı ama cidden çok hani en yüksek hasar olan mageydi yani 45'te. Tecrübeli şövalyeyken kesiyormuşum vay be. Prince of Varian. Bu da MX3 eski. Şu an flame yapmaktan banlanan arkadaş. Türk idiot falan yazmış. Çok komik biriydi ya hatırladım da. Herkese laf söylüyordu falan böyle. Bulgar mıydı? Emin değilim. Yabancıydı ama. Elf. Bu da galiba sağlam biri ama emin değilim ya hatırlamıyorum. Burası Sargon pardon. Aynen Sargon etkinliğinin map'i. Şeyi gösteriyormuşum. Domuzcuklar vardı tıklayınca ilerleme falan veriyordu. İlerleme yapıyormuşuz. Eski tayfayla. Bu da Rohan
silinmişti. Silindikten sonra yanlışlıkla açılmış mıydı yoksa Muhammed abi Sport'a yazmış da açmışlar mıydı neydi? Ama silinik halde geri vermişlerdi. Bu onun SS'i ama şeydi, hatta aynı nickte geri vermedikleri için sonuna 52 koymuşlar. Şu anda hala Rohan 52 diye aratırsanız çıkar zaten. Yani o Rohan bu Rohan. Yani her neyse. Ama sonra tekrar kapanmıştı sanırım. Yani artık nasıldı o işin ayrıntısını bilmiyorum da. E, Sildikten sonra geri vermişlerdi ama bir iki gün sonra gene kapanmıştı falan. O zamanlardan kalma bir SS. Evet, bu da Sargon diziliminden sonra. Karanlığı kullanmayı bırakıp Sargon'a geçmiştim şeylerden yeteri kadar kritik alıyorum diye. Bu 45 level pardon düşük level takıları sayesinde. Onun fotoğrafını almışım. Evet, o zamanlarda da oynuyormuş 45'te Savaşçı 46. Sonradan ismi değişmişti onun sonra. O hesap çok el değiştirdi ya. Şu anda hala oynanıyor mu emin değilim de. Hatta oynanıyor galiba ya. Forumda görmüştüm ben sanki. Neyse ama bu da dediğim gibi çok eski Rohan zamanından kalma çarlardan. Savaşçı 46. Önceden acaba şeyler de girebiliyormuş. Bakın 40 level'la 36-37 de giriyor. İlginç. Allah Allah. Öyle miydi ya? Hiç hatırlayamadım açıkçası. Bu eski kıyamet baltası görevi. Tehlikeli 42. Bu da hesabı iyi olmayıp da oyunculuğu iyi olan biriydi diye hatırlıyorum. Çok yani iyi oynardı yani. Hakan da hatta sanırım adı. Hatırlayamadım. Bu da Grim Maxstone kasarken mi artık? Nereden gelmiş ki o kadar hisseder? Emin değilim. Büyük ihtimalle Grim Maxstone'da düşük level taka kasarken birikmiş. Bir de Bunya. Buna bayrağı giriyorduk. Hasan'la. Evet, şeyi yapmışım bu arada. Kolyeyi. Vay 40-0. Bunlara dediğim gibi durdurup bakarsınız. Hani üzerinde yorum yapacağım bir şey değil. Zaten video çok uzun olacak yani. Bir saat falan olur herhalde. Ottoman'a yırtıcı düşmüş. Bir tane daha düşmüş. Varmış zaten. Burada acaba kime düşürmeye çalışıyorduk? Bedstone'a mı? Büyük ihtimalle Bedstone'a düşürmeye çalışıyormuşuz. Türkzade. Şimdi 4 ve 5. Elektrik. Sanırım bitti. Evet bitti. Başka şuraları gösterdik. Gösterdik. Tamam bitti galiba. Evet. Burada bunları da gösterdik. Evet. Eski sesleri göstereyim dedim. Yani o zamanlar oyun nasıldı merak edenler falan için. Belki güzel bir nostalji olmuştur ya da eski zamanlarda oynayıp da şu an bırakan ama sanırım beni hala takip eden epey bir kullanıcı var. Onlara da güzel bir nostalji yaşatmış olduk. Bugünkü video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Oyunda açık kalmış. Bakalım kimler yazdı. Her neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.